8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz diş hekimi Zühal Oygur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam Hoş tekrar. bulduk. Vallahi sizi görünce bir ışığımız geliyor. Dişlerimizin gülüşlerimiz artıyor sizi Ne görünce. güzel, ne güzel, ne çok mutlu. sağ olun. Daha çok gülelim. Hocam bugün özellikle estetikten ziyade, ki estetik de tabii işin içerisinde var da diş sağlığıyla ilgili olarak kayıp dişleri tekrar restore edebilme kabiliyetiniz var ki implant uygulaması diyoruz biz bunlara. İmplant nedir? Kimlere yapılır? Ne avantajları vardır? Biraz bahseder misiniz? İmplant tedavisi kaybettiğimiz dişlerin yerine uyguladığımız diş kökü görevi gören yapıların uygulanma işlemidir. Artık günümüzde oldukça yaygın tercih ediliyor. Tabii bu kadar yaygın tercih edildikçe de konu biraz daha detaylanıyor ve zaman içerisinde ilk yıllara göre daha çok seçeneklerimiz oluyor. Ve bayağı uzun bir konu haline geliyor. Öncelikli olarak bir dişimizi kaybettik. Kaybedilen dişlerin yerine hemen çok zaman kaybetmeden oraya implant uyguladık. Günümüzde bu mümkün. Ama eskiden bir süre bekleyip daha sonra işte köprü ya da başka seçeneklerle restore ediliyordu. Fakat bunun birçok dezavantajı var. Çünkü beklerken dişler boşluğa doğru devrilme eğilimi gösteriyor. Ve bu devrilmeden dolayı dişlerin formu değişiyor. Bir de kapladığımız zaman, o dişleri köprü halinde kapladığımız zaman dişlerin ömrü ağızda kısalıyordu. İmplantla ilgili ama hemen uygulayabiliyoruz ve üzerine 3-4 ay gibi bir sürede protezimizi yapıyoruz. Böylelikle diğer dişlerde zarar görmemiş oluyor. Peki hocam, erken yükleme ile geç yükleme, yani 3 ay sonrasındaki yükleme konusundaki düşünceleriniz nedir? Ben biraz hissi davranıyorum bu konuda. Kemik çok güzelse ve oraya çok güzel uzun implantlar yaptıysam ben o şeyde erken yükleme yapıyorum. Şimdi çok arada geçiş yani geçiş dönemindeyiz gibi bir şey. Bir süre sonra ben daha erken yükleme yapılacağını düşünüyorum implantlarla ilgili. Şimdi erken yüklediğimiz zaman kemiğe, çene kemiğine o osteoentegrasyon dediğimiz birleşme sağlanırken çeneye hafif hafif kuvvet iletimi sağlanıyor. Bu da aslında söylendiğine göre, yapılan çalışmalara göre bu osteoentegrasyonu arttırıyor. Ama ben buna güvenip kendi hastalarımda her vakada erken yükleme yapmıyorum. Çünkü bazen oradaki kemiğe güvenmiyorum ve kuvvet gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onu pasif bir şekilde bırakıyorum 3 ay gibi bir süre. Çünkü ekstra bir şey de gerekebiliyor. Bazen kemik grafti kullanabiliyoruz ya da sinüs lifting yapıyoruz. Bu durumlarda zaten kemik yetersizse beklemek durumundayız. Yani çok ideal olduğu zaman erken yükleme yapıyoruz. Hocam biz implantı halk olarak böyle dişe vida takılımı gibi görüyoruz. Böyle sanki dışarıdan izleyince ağrılı bir işlemmiş gibi. Ağrısı var mı? Yok, diş çekiminden daha ağrısız bir işlem. Korkmalarına gerek yok kimsenin Kesinlikle. o zaman. Diş çekiminde daha travmatik, daha orada geniş kökleri çıkarmak daha zorlayıcı olabiliyor. Ya da diş çekimini bir de biz genelde enfeksiyondan sonra ya da bir problemden sonra yapıyoruz. Ama kemikte belirli bir implant için bir yuva hazırlıyoruz. Lokal anestezimizi yapıyoruz. Uygulamamız zaten çok hızlı oluyor. Peki uygulama nasıl oluyor hocam? Nasıl yapıyorsunuz? Önce lokal anestezimizi yapıyoruz. İmplant yuvalarını hazırlıyoruz. İmplantın yerleşeceği kadar bir prosedürü var. O yuvayı hazırladıktan sonra implantı yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Yani neredeyse şu anlattığım kadar bile olabiliyor bazen ama bazen de olmayabiliyor. Peki açık kapalı tekniklerden hangilerini tercih ediyorsunuz? Hastaya göre mi belirliyorsunuz? Ben açık kullanıyorum. Yani gözümün gördüğü her zaman benim için daha iyi. Şimdi ağız ortamındaki yaralar zaten çok hızlı iyileşiyor. Yani en hızlı iyileşen yaralar ağız içi yaralar. Orada bol tükrük var, bol kanlanma var. Şimdi bunun için çok da bazı şeyleri riske atmaya değer görmüyorum. Bazen diş etini açtım, yan tarafta sürprizler çıkabiliyor. Kemikte
katman oluşabiliyor. Yani onu görmek ve o diş etini kaldırmak benim için önemli. Çünkü implantın tutuculuğu açısından da gerekli. Yani kapalı çalışmanın bana büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum, faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani biz bir başka yani bir laparoskopi yapılsa tamam anlayacağım da biz onları yapmıyoruz şimdi. Evet, yani orada o kadar bir alanı görmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama şeylerle, şimdi guide sistemleri var. Bazen onlarla da tercih edilebiliyor. İşte tomografiyle kemiğin boyutlarını tarıyorlar. Daha sonra implant yapılacak olan bölgeyi belirleyip oraya nokta atışı yapılıyor. Bunlar da tabii kapalı olarak çalışılabiliyor. Ama ben görmek taraftarıyım her zaman. Hocam çene kemiğine onu ekliyoruz demiştiniz. Çene kemiği eğer ki buna uygun değilse, güçsüzse o zaman nasıl oluyor implantlar? O zaman ya implant uygularken graft uygulayabiliyoruz ya hazır graftlardan kullanıyoruz, yani kemik tozu olarak geçen ya hazır kemik tozu malzemelerinden kullanabiliyoruz. Bir membranla kapatıyoruz onu ya da hastanın başka bir bölgesinden aldığımız kemiği oraya uygulayabiliyoruz. Bunu ya implant sırasında da yapabiliyoruz ya da eğer çok inceyse, implant için yuva hazırlamaya bile izin vermiyorsa önce şeyi hazırlıyoruz, kemiği hazırlıyoruz. Bu kemik graftimizi koyuyoruz. Daha sonra implantımızı yapıyoruz. Peki süreç nasıl tamamlanıyor? Şimdi burada süreç implant, yani önce bir cerrahi ön hazırlığımız var, onlar yapılıyor. İmplantlarımızı uyguluyoruz ve üzerine 3 ay gibi bir süre bekledikten sonra kronlarımızı yapıyoruz. Yani biraz bekleme süresi hastalarda uzun süren bir işlem. Ama orada geçici dişler yapabiliyoruz uygunsa kemiğimiz. Bu şekilde yani bir sonuç Hasta elde ediyoruz. rahatsızlık duymadan aslında o geçiş dönemini atlatabiliyor diyorsunuz hocam. Tek diş eksikliklerinde çok rahat oluyor ama çok diş eksikliklerinde biraz tabii çiğnemesi problem, birçok şey problem olacağı için geçici bir şeyler yapmak onların hayatını kurtarıyor. Bu implantın avantajları neler hocam? Yani implantı neden seçmeliyiz? Ya da size geldiğimde siz bize anlattığınızda nasıl hemen okeylemeliyiz? İmplantı bir çiğneme dengesini sağlamak açısından seçmemiz gerekiyor. Şimdi eksik dişimiz olduğu zaman o bölgeyi kullanmayacağız. Diğer tarafta çiğneme yapacağız ve bir süre sonra çene eklemimize binaen yük artacak. Tek taraflı bir yük olacak. Ve yani bir bölgenin kasları aktifken diğer bölge daha az çalışır hali olacak. Hatta tükrüğün bile o bölgede yıkama özelliği daha az oluyor. Yani kullanılmayan bölgelerde daha çok tartar oluşuyor gibi bir şey. Ve zaman içerisinde yüzde asimetrilere neden olabiliyor. Konforsuz bir çiğneme durumu söz konusu oluyor. Her halükarda implantı birinci bu nedenle yaptırmamız gerekiyor. Bir diğer nedeni kemiğimizi korumak için. Şimdi implant yapılmadığı zaman biz dişimizi çektikten sonra orada yara yeri iyileşirken hızlı bir rezorpsiyon süreci başlıyor. İmplant uygulandığı zaman da bu rezorpsiyon süreci biraz yavaşlıyor. Yani eğer boşsa, oraya uzun süre herhangi bir şey yapılmazsa orada kemik daha çok erimeye devam ediyor. Daha çok rezorbe olmaya başlıyor. O nedenle yani oradaki kemiği, mevcut kemiği korumak için de biz implant yapmamız gerekiyor. Aslında sağlık tarafı da çok yüksek. Yani sadece dişimizin çiğnememiz, estetik görünüşümüz değil, aslında oradaki kemiklerimizin de erimemesi için de bunun yapılması şart diyorsunuz. Evet, yani artık gerekiyor. Hocam bir de şunu değineceğim. Çünkü implant yaptıran kişiler sonuçta bu işle ilgili olarak bir sürü kliniği arıyorlar ve onların her birisinden ekonomik anlamda da farklı şeylerle karşılaşıyorlar. Şimdi Türk malı implantlar var, Alman malı implantlar var, İsviçre malı implantlar var. Şimdi A kalite, B kalite, C kalite. Yani implant kalitesi, yani kullanılan ürünün kalitesi, implantın kalıcılığı ve sağlığıyla ilgili olarak nasıl etkiliyor? Bunca yıllık tecrübesi olan bir hekim olarak size bu konuyu danışmak istedim. Direkt olarak etkilemiyor ama indirekt olarak etkileri var. Direkt olarak yani implantın bütün işte bir vida düşünün. Bunların yüzeyleri belirli işlemlerden
geçiyoruz ki zaten bu malzemeyi yani bu materyali pahalı hale getiren de bu geçirdiği işlemler. İlk yıllarda işte İsviçre'de, Almanya'da işte birçok bölgede yeni ilk firmalar bu işi daha artık geliştirmiş durumdalar. Ama hani yerli implantlarda diyelim bu gelişmeleri takip ederek bunları kendilerine uyumlandırarak, hatta Koreli olanlar da öyle uyumlandırarak geliştiriyorlar. Şimdi aslında yani normal şartlarda bu işlemler tamamlandıktan sonra implantlar arasında çok büyük farklar yokmuş gibi gözüküyor. Fakat uygulama farklılıkları var. Çalışma farklılıkları var. Bazı detaylar var. Zor bölgelerde ya da işte çok kendimize güvenmediğimiz alanlarda biraz daha özellikle hani o en iyi markalara doğru yönelme eğilimimiz oluyor. Yani bu firmanın üst yapıları nasıldır, bu firmanın bana sunduğu şeyler neler, seçenekler neler, ona bakıyoruz. Bu indirekt olarak yani biraz hekimi de bağladığı için etkili oluyor. Yani artık birçoğu birbirine çok yakın, birçoğu birbiriyle çok şey ama ufak tefek malzeme kalite bir takım şeyler, farklılıklar gösteriyor. Mesela bu fabrika hatası diyebilir ya da bu işte üretimle ilgili diyebilir. Yani ürünün arkasında duruyor mu firma? Genelde duruyor. Hemen hemen hepsi duruyor. Fakat servis hızları belki birbirinden farklılık gösterebilir. Yani çünkü daha sürekli daha hızlı bazısı verir, işte daha çok seçenek sunar. Onlar farklılık gösteriyor ama genelde çoğu ürünlerin arkasında duruyor. Ama burada şimdi bazı ürünler var yurt dışından gelen ve firma çok tanıdık değil, yeni bir firma. Bunlarla biraz daha şüpheci yaklaşabiliyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur'du. Bugün bizlere diş implantları ile ilgili çok derin tecrübelerini aktardı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden bir sonraki konumuza devam ediyor.